Az insanlara inanıp kral gibi yaşayacağını düşünüp kimseye yalancı demedim. Sadece bir belgeyi koydum. Kararı kim verdi? Kararı yine siz verdiniz. İnsanlar sorgulayınca ne oldu? İnsanları engellemeye başladılar. Şimdi buralara koyuyorum. İzlenme uğruna Vietnam halkını, kadınlarını aşağılamayın. Merhabalar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Güzel bir Ho Chi Minh hafta sonundan herkese kucak dolusu sevgilerle. Arkadaşlar, bakınız. Bu videomda size ne Vietnam'ı öveceğim ne de birisini gömeceğim. Bugün sadece size gerçekleri göstereceğim. Çünkü geçenki videoda bir market fişi gösterdim. Ya market fişi. O küçücük fiş insanların birçok şeyi sorgulamasına sebep oldu. Bakınız, kimseye yalancı demedim. Hakaret etmedim. İftira atmadım. Sadece bir belgeyi koydum. ChatGPT ile bunu Türkçe'ye çevirdim. İçeriğini gösterdim. Kararı kim verdi? Kararı yine siz verdiniz. Ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar sorgulamaya başladı. İnsanlar sorgulayınca ne oldu? Yorumlar silinmeye başlandı. Saçma sapan cevaplar verilmeye başlandı. İnsanları engellemeye başladılar. Şimdi buralara koyuyorum. Nereye cevap verildiklerini, isimleri kapatarak. Biliyorsunuz Vietnam muhtarının işi kişiler değil, olaylar. Benim derdim, bakınız bunu bir kere daha açıklıyorum. Türkiye'den kalkıp Vietnam'a gelecek insanların kandırılmaması. Buna biz müsaade etmeyiz. Türk topluluğu da müsaade etmeyecek. Bunu herkes görecek yakında. Burada yaşayan binlerce Türk'ün itibarını 3-5 tane izlenme uğruna ayakları altına alınmasına da ne yapmıyoruz? Müsaade etmiyoruz. Bugün konuşacağımız konu ben değilim. Onlar da değil. Bugün konuşacağımız konu güven. Bazen bir ekran görüntüsü birçok insanın hikayelerini, anlattığı şeylerin doğru olmadığını çökertmeye yeter. Bakınız, bir arkadaşımız diyor ki, abi diyor ya böyle diyor adam. Yani senin buna bir açıklama yapman lazım diyor. Arkadaş da diyor ki, vallahi ben bu işlerle uğraşamam ya, o kadar vaktim yok. Bakınız, size inanan, size güvenmiş, size güvenip buraya gelecek insanlara böyle davranıyorsanız bu adamlar geldikten sonra neler yaparsınız Allah bilir. Bunu da iyi düşünmeniz lazım. Şimdi birkaç tane daha koyuyorum. Bunlar silinen yorumlar. Biz bunları ekibimizde topladık. Kayıtlarımızda duruyor. Gereken yerlere de ilettik. Şimdi eleştirilere cevap vermek yerine engellemek, insanları susturmaya çalışmak, bunlar sana güven kazandırmaz güzel kardeşim. Bunlar sana güven kaybettirir. Niye engelliyorlar biliyor musunuz? Çünkü verebileceği bir cevap yok. Yani bu insanları artık yormaya başladı ve güven kaybı. Diğer bir konu. Şimdi bu arkadaşın çevresinde benim kanalımda engelli ama kendi kanalımda destek veren insanların söyledikleri. Şimdi diyor ki bir tanesi, ya diyor muhtar diyor danışmanlık yapıyor diyor. İnsanları buraya çekmeye çalışıyor. Muhtar diyor danışmanlık veriyor diyor parayla. Şimdi bunu kanıtlaman lazım. Bir, ben bütün videolarımda söylüyorum. Benim buna ihtiyacım yok. Kimseye danışmanlık vermiyorum. Vize ayarlamıyorum, ev ayarlamıyorum. Ahır gibi otel ayarlamıyorum. Bunun haricinde ev tanıtmıyorum. Gece kulübü, bar hayatı zaten bende yok. Bilenler bunu biliyor. Ve ben göçmenlik şirketi değilim. Restoran ve yazılım işi yapıyorum. Kimseye de bugüne kadar bana para ver seni Vietnam'a getireyim demedim. Diyeceğimi de düşünmüyorum. Ama ne hikmetse beni bunlarla eleştiren insanlar bu işleri yapıp buradan kendi komisyonunu almaya çalışıyor. İnsan en çok aynaya bakınca rahatsız olur. Biraz aynaya bakın. Biraz kendinize bakın. Şimdi bir arkadaş diyor ki muhtarın diyor işleri diyor çok kötü. Oh, çayımızı da alalım. Muhtar diyor servis ücreti alıyor. Muhtar KDV alıyor. Haram yiyor. Arkadaşım sen önce bir restoran işletmeyi öğren. 150-200 kişiye bir maaş vermeyi öğren. Ay sonunda vergini ödemeyi öğren. Ondan sonra gel konuş benimle. Seni karşıma alayım. Konuşalım. Servis ücreti bizim menümüzde yer alıyor. Zaten gizli bir şey değil. Vergi de devletin yükümlülüğü. Ona da yapabileceğim bir şey yok. Yani gizlediğimiz hiçbir şey yok. Eğer okuman yazman var ise menümüze bakarsın, menünün bütün sayfalarında yazar bu. Şeffaf çalışan işletmelerden rahatsız oluyorsanız benim müşterim zaten olmanız gerekmiyor. Alırsın banh mi'ni, kaldırımda gidersin, kemirirsin, kral gibi yaşıyorum diye de insanlara havan atmaya devam edebilirsin.
Bu benim tercihim değil. Bu senin tercihin. Ama şunu da düşün. Bu muhtar 8 yıldır Vietnam'da bu işi başarmış. Bu işten parasını kazanıyor. Bu işi şeffaf bir şekilde yapıyor. Devlete kuruşu kuruşuna vergisini ödüyor. Bütün yasal sorumluluklarını yapıyor. Bütün personelinin sigortasını ödüyor. Sen gelip bunu ne yapamazsın? Bu kafayla eleştirip algı oluşturamazsın. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Siz Vietnam'a hizmet etmiyorsunuz. Siz Türkiye'ye de hizmet etmiyorsunuz. Siz sadece algoritmaya hizmet ediyorsunuz. Nedir? Kadın koyalım. Bugün bununla manitayım, yarın bununla manitayım. Kadın beni evine davet etti, Vietnamlı kadın beni taciz etti, Vietnamlı kadın benim Instagram'ımı istedi. Yani bunlarla insanları bir Vietnam'ı yanlış göstermeyi tercih ediyorsunuz. Bu sizin kalitenizi gösteren bir konu. Buna benim diyecek bir şeyim yok. Ama ben bunu kusura bakmayın eleştiririm. Neden? Ben bu ülkede 8 yıldır yaşıyorum. Buradaki insanların sizin anlattığınız gibi insanlar olmadığını çok iyi biliyorum ve onlara karşı saygısızlık yapılmasını da kabul etmiyorum. Bir önceki videomda anlattım. Vietnam insanının Türkiye'ye depremde neler yaptığını, nasıl yardım ettiğini, ilk arama kurtarma ekibi Vietnam tarihinde ilk defa Türkiye'ye gitti. Benim mücadelem algoritma değil. Benim mücadelem Türkiye'nin Vietnam'daki itibarı. Türk pasaportunun Vietnam'daki itibarı. Bunu lütfen çok iyi anlayın. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir ülkeyi eleştirebilirsiniz. Bir işletmeyi eleştirebilirsiniz. Beni de eleştirebilirsiniz. Ben eleştiriye açık bir insanım. Ama yalan bilgilerle insanları kandırmayın kardeşim. İzlenme uğruna Vietnam halkını, kadınlarını aşağılamayın. En önemlisi bu. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırıyorsun. Olmaz. Biraz da çuvaldızı kendine batır. Senin kardeşin hakkında, eşin hakkında böyle söyleseler yani hoşuna gider mi? Biraz da böyle düşün. Ve siz burada birkaç ay kalıp gideceksiniz ama biz burada yaşamaya devam edeceğiz. Sizin çekip gittiğiniz gün arkanızda bıraktığınız yıkıntıyla ben uğraşmak istemiyorum. Bu algıyla uğraşmak istemiyorum. Vietnam insanların Türk insanlarını böyle tanımasını istemiyorum. İşte benim mücadelem bu. Ben sorgulayın diyorum, araştırın diyorum, belgelerle konuşun diyorum. Diğer arkadaşlar da bakın konuşamıyorlar, canlı yayınları siliyorlar. Neden siliyorlar? Çünkü başına bela olacağını bildiği için siliyorlar. Ama bilmiyorlar ki bizde bunların kayıtları mevcut. Biz bunları gereken yerlere de zamanı geldiğinde iletiyoruz. Ve bakınız bu işlerin sonu farklı olacak. Herkes de bunu görecek. Şimdi diğer bir konudan da bahsetmek istiyorum. Şu an Instagram'dan dükkanın WhatsApp'ına yazmayın dememize rağmen hala yazıyor insanlar. Çok fazla Türk insanı benden iş istiyor. Yani benim az çok tanıyorsanız ben zaten Türk usta çalıştırmıyorum dükkanımda. Çalıştırmak da istemiyorum. İstemememin sebebi de yani gencini de getirdim aynısı, yaşlısını da getirdim. Daha önce denedim. Olmuyor. Yani yapamıyorlar, sıkıntı çıkartıyorlar, insanlarla anlaşamıyorlar, belli bir dil seviyesinde değiller. Bu yüzden ben bunu tercih etmiyorum. Lütfen bana da bunu sormayın. Diğer restoranlar var, tercih edebilirler. Onlarla gidip görüşebilirsiniz. Ama biz bunun adresi değiliz. Diğer bir konu, bununla bir küçük uyarı olarak geçiyorum. Arkadaşlar bana ulaşıyorlar, diyorlar ki ya işte bizim şöyle bir mesleğimiz var. Biz orada bir yatırımcı bulup işte şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani onu yapabilmen için öncelikle bu ülkeyi bilebiliyor olman lazım. Hiç bilmediğin bir yere kalkıp gelip ve dil bilmiyorsan, bunu yapabileceğine inanıyorsan zor. Yani başarabiliyorsan zor. Çünkü bir yatırımcıyla iletişime geçmen lazım. Onunla görüşmen lazım. Bunun için İngilizce lazım ve bunları bir sonuca ulaştırman lazım. Onun için de Vietnam'ı biliyor olman lazım. Nereden mal alacaksın, ne alacaksın, neyi bulabilirsin, neyi bulamazsın, hangi ürünü çıkartabilirsin, hangisini çıkartamazsın. Bunları lütfen iyice düşünün. Ondan sonra ben elimden geldiği kadar biliyorsunuz Instagram'da yazılan her şeye cevap vermeye çalışıyorum. Ama müsaitliğim durumunda. Yani işim müsaitse cevap veriyorum ama değilse veremiyorum. Kusura bakmayın. Bugünlük bu kadar diyelim. Bu videomuzun ana teması nedir? Sorgulayın, araştırın. Körü körüne hiçbir şeye inanıp buraya gelip mağdur olmayın diyenler var. Sen buraya kimsenin gelmesini istemiyorsun. Hayır, ben buraya insanların gelmesini istiyorum. Ama bazı insanlara inanıp kral gibi yaşayacağını düşünüp çok cüzi bütçelerle yaşayacağına inanan insanlar geldiklerinde mağdur olacakları için işin özü bu. Bunu
İstemiyorum. Niye istemiyorum? O arkadaş geldiğinde o arkadaşın dediği otelde kalamayacak. Odada kalamayacak. Koku olacak, böcek olacak, şu olacak, bu olacak. Adam irrite olacak. Bunları anlatıyoruz. Ama diyorsanız ki ya illa ben de tecrübe etmek istiyorum burayı. Tabii ki gelebilirsiniz. Sizin tercihinizdir, sizin paranızdır, sizin zamanınızdır, sizin sağlığınızdır. Bunları gelmeden önce lütfen ve lütfen araştırın. Araştırmazsanız geldikten sonra da mağdur olursunuz. Bu mağduriyetleri gidermek için de işin komik tarafı bu arkadaşlardan mağdur olanlar soluğu benim dükkanda alıyorlar. Ve ben gelen herkese yardımcı olsam işimi gücümü yapamam. Kusura bakmayın, benim için öncelik işim. Ondan sonra kalan vakitte elimizden bir şey geliyorsa yapmaya çalışırız. Ama bu her olay için değil tabii ki. Bu kadar da vakitimizi ve işimizi aksatacak işlere giremeyiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.